Hiç arabanızın direksiyonunda olduğunuzu sandığınız halde aslında arka koltukta oturan bir yolcu gibi hissettiğiniz oldu mu kendinizi? İşte bugün tam da bunu konuşacağız. Çoğumuz hayatımızı kendi seçimlerimizle yönlendirdiğimizi sanırız. Ama gerçek şu ki direksiyonda çoğu zaman başka biri ya da birileri vardır. O kişi görünmez, sessiz ve son derece ısrarcıdır. Peki kim bu hayalet sürücü? Aslında o, çocukluğunuzun bugüne yansıyan değişmiş bir versiyonu. Beynimiz muhteşem bir kayıt cihazıdır. Fakat işin trajik olan yanı şu: en kritik kayıtlar henüz ayırt etme yetimiz gelişmeden, dünyayı anlamlandırmayı biz daha öğrenmeden çok önce yapılır. 3 yaşındayken annenizin yoğun bir bakışı, 5 yaşındayken babanızın sert bir cümlesi, 7 yaşındayken sınıftaki çocukların kahkahaları. Bunlar sadece geçip giden anlar değil. Bunlar yetişkin beyninizde çalışan algoritmaların da kaynak kodlarıdır. Çok eski zamanlarda gizli yazışmalar için kullanılan görünmez mürekkepler vardı. Özel ışıklar altında ortaya çıkardı o gizli yazılar. İşte çocukluk deneyimlerimiz de böyledir. Yüzeyde göremezsiniz belki ama stres, korku ya da reddedilme anlarında aniden beliriverirler. Bir örnekle açıklayalım. 6 yaşında bir çocuk okulun ilk günü sınıfa girdiğinde tökezleyip düşmüş olsun. Sınıftaki çocuklar da kahkahalarla gülmüş olsunlar. O anda çocuğun beyninde şöyle bir kayıt oluşur: hata yapmak eşittir aşağılanmak ve bu da çok ciddi bir tehlike. Aradan yıllar geçer. Şimdi o çocuk 40'lı yaşlarında bir yönetici olsun. Toplantıda bir şey söylemek üzere ama birden bilinç dışı düzeyde bir görüntü aklında beliriyor ve ağzından tek bir kelime bile çıkamıyor. Çünkü 6 yaşındaki versiyonu hala orada ve ona kendi korkunç gerçeğini fısıldıyor: konuşursan rezil olursun. Burada ilginç olan şu: yetişkin beyin mantıklı düşünür, analiz eder ve değerlendirir ama duygusal beyin, yani limbik sistem, zaman kavramından yoksundur. Hala 6 yaşında ve o sınıftadır. Ve sizin hayatınızı o sınıfın kurallarına göre uydurmaya çalışır. Peki bu çocukluk kayıtları bizi nasıl etkiliyor? Şimdi bu çocukluk anılarımızı eski taş plaklar gibi hayal edelim. Ve ben de size 6 farklı kırık plak göstereyim. Bunlar zihnimizin takılıp kaldığı, tekrar tekrar çaldığı eski melodiler. Ve maalesef hiçbiri de keyif veren, neşeyle dans edilebilecek türden kayıtlar değil. İlk plak, "Zaten beni hiç sevmediniz ki" nakaratlarını çalıp durur. Bu melodiyi dinleyenler hayatlarını sürekli terk edilmeyi bekleyerek geçirir. İlişkileri bir kumardır. Kazanmak için değil, kaybetmek için oynarlar. Romantik bir akşam yemeğinde karşı tarafın gözlerine bakarlar belki ama gördükleri şey sevgi değil, gelecekteki bir vedalaşmadır. Bazı insanların her duygusal ilişkisi belli bir periyotta, örneğin 3. ayda falan biter. Tam işler yoluna girmeye başladığında ortadan kaybolurlar. Ve onlara "neden kaçıyorsun" diye sormuş olsaydınız muhtemelen şunu söylerlerdi: "Ben kaçmıyorum. Sadece final sahnesini erkenden oynuyorum. Nasıl olsa o beni bırakacak. O zaman önce ben bırakayım da böylece çok daha az canım acımış olur." Gördünüz mü? Terk edilme korkusu o kadar güçlüdür ki bu kişi kendini korumak için bizzat o korkunun senaristi olur. Bu bir paradokstur. Terk edilmekten korkan terk eden olur. Bu kırık plağı değiştirmenin yolu küçük risk dozları. Birini uzağa itmeden önce kendinize şunu sorun: bu benim bugünkü gerçekliğim mi yoksa çocukluğumun hayaleti mi? Sonra cesaret edin ve kalın. Sadece bir hafta daha kalın. Sonra bir hafta daha ve bakın, gerçek bir problem yüzünden mi yoksa bir gölge yüzünden mi ayrılmak istediğinizi kendinize hatırlatın. İkinci plak şunu söyler: birileri benim elimden tutmalı. Bu insanlar sürekli bir kurtarıcı beklerler. Hayat omuzlarına konmuş, taşınması imkansız bir yüktür ve tek çözüm birinin gelip o yükü almasıdır. Burada trajik olan şey, bu hikayenin genellikle aşırı korumacı ebeveynlerden geldiği. Evet, sizi çok seven, her türlü tehlikeden koruyan ebeveynler paradoksal olarak size en büyük zararı verebilir. Bir anne düşünün. Çocuğu okula giderken bağcığı çözülüyor. Anne hemen eğilip bağlıyor. Çocuk bisiklete binmek istiyor. Anne "düşersin, yapma" diyor. Çocuk matematik ödevinde zorlanıyor. Anne defteri eline alıp hemen çözüyor. Yıllarca bu böyle sürüp gidiyor. Şimdi bu çocuk diyelim ki 25 yaşında olsun ve bir iş görüşmesine gitsin. Kapının önünde durur, düşünür ve "ah, keşke annem burada olsaydı da benim yerime girseydi mülakata" der. Absürt mü?
Hem evet hem hayır. Çünkü bu onun gerçekliği. Çünkü o hayatın zorluklarla dolu olduğu ve bu zorlukları aşarak güçlenebileceğini hiç öğrenmemiş. Durum böyleyse bunu çözmek için kendi başınıza bir şey başarmayı alışkanlık haline getirin. Ne kadar küçük olursa olsun ben tek başıma yapabilirim kasınızı güçlendirin. Bu küçük zaferler bağımlılık zincirini halka halka kıracaktır. Üçüncü kırık plak değersizliktir. Belki de en acı veren sestir bu. Çünkü kendinizden kaçamazsınız. Nereye giderseniz gidin aynaya yansıyan o kusurlu insan hep yanınızdadır. Bu insanlar için övgü bir işkencedir. Biri harika bir iş çıkardın dediğinde beyinleri alarm verir. Bana ya yalan söylüyor ya da gerçeği henüz görmedi diye düşünür. Başarılar sahte görünür. Başarısızlıklarsa başarısız kimliklerinin bir kanıtıdır. Çoğu insan yıllarca çalışır. Herkesten daha iyi bir performans gösterir ve güzel bir terfi alır. Ama o terfiyi alınca oturur ve hüngür hüngür ağlar. Çünkü bir gün herkesin gerçeği fark edeceğini düşünür. Gerçek kendisini gördüklerinde de her şeyi kaybedeceğine inanır. Gördüğünüz gibi hak edilmiş, kazanılmış bir başarı bile böyle bir yazılım varsa insanı mutlu edemez. Çünkü içindeki ses çocukluğunda ona söylenenler bozuk plak gibi tekrar tekrar çalar. Sen asla yeterli değilsin. Bu sesi duyduğunuzda ona bir isim verin. Örneğin ona içimdeki eleştirmen değil. Sonra ona şunu sorun. Sen kimsin ve nereden geldin? Çoğunlukla göreceksiniz ki o ses yıllar öncesinden yankılanan, belki anne babanızın, belki de öğretmeninizin falan sesidir. Ya da hep sizi kardeşinizle kıyaslayan dedenizindir mesela. Kaynağı bulduğunuzda onun gücü azalır. Çünkü artık bilirsiniz ki bu benim sesim değil, bir başkasının gölgesi ve benim de buna ihtiyacım yok. Dördüncü kırık plak yalnızlık hissidir. Kalabalığın ortasında bile yalnızlık. Milyonlarca insanla aynı şehirde yaşamak ama sanki kalın, ses geçirmez, duygu geçirmez bir camın arkasında olmak gibi. İşte kopukluk budur. Bu insanlar için sosyal etkileşim bir tehdittir. Çünkü bir zamanlar şunu öğrenmişlerdir. Gerçek beni gördüklerinde reddedileceğim. O yüzden bir maske takarlar ve bu maskeyi o kadar uzun süre takarlar ki artık hangisinin gerçek olduğunu bile unuturlar. Evinizdeki tüm camların buzlu cam olduğunu düşünün. Dışarıyı görebilirsiniz ama görüntü bulanıktır. İçerisi güvenli fakat boğucudur. Oysa sosyal bağlantı bir kas gibidir. Kullanmazsanız körelir. Bu yüzden küçük adımlarla başlayın. Markette kasiyere teşekkür edin ve göz teması kurun. Bir komşunuza günaydın deyin. Bunlar önemsizmiş gibi görünür ama beyninize şu mesajı verir. Bağlantı kurmak güvenli. Ve her sosyal paylaşım o buzlu camı biraz daha şeffaflaştırır. Beşinci bozuk plak güvensizliktir. Modern dünyanın en yaygın hastalıklarından biri. Bu insanlar hayatı bir satranç tahtası gibi görür. Herkes bir hamle için bekler. Kimse samimi değildir. Her nezaket bir tuzaktır. Ama trajik olan şu, bu inancın genellikle bir gerçeklik payı vardır. Belki gerçekten aldatılmışlardır. Belki bir ebeveyn manipülatördür. Ama şimdi yaptıkları şey tüm insanlığı o birkaç kişinin suçuyla yargılamaktır. Bir köpek sizi ısırdı diye tüm köpeklerden kaçabilirsiniz. Ama sonra hiç sevimli bir köpeği okşama mutluluğunu da yaşayamazsınız tabii. Güvensizliğin panzehri küçük risk denemeleridir. Birine küçük bir sırrınızı anlatabilirsiniz örneğin. Birinden küçük bir ricada bulunabilirsiniz. Çoğu zaman göreceksiniz ki insanlar sandığınız kadar kötü niyetli değil. Elbette hayal kırıklıkları olacak ama hayat bir risk fayda analizi. Hiç risk almadan kazanç da elde edemezsiniz. Altıncı ve son bozuk plak başarısızlık korkusudur. Belki de en sinsi olanı budur. Çünkü kaybetmekten korkan biri asla oyuna girmez ve oyuna girmeden nasıl kazanabilirsiniz ki? Bu insanlar için hayat bir kale kuşatmasıdır ve onlar kalenin içindedir ve kapılar kilitlidir. Dışarısı tehlikeli derler. Ama asıl trajedi şu, kalenin içinde de bir hayat yoktur. Sadece beklemek vardır burada. Beklemek ve yavaş yavaş sönmek. Başarısızlığı yeniden tanımlayın. Başarısızlık bir kimlik değil, bir sonuçtur, bir deneydir. Ders alır ve sonra da yolumuza devam ederiz. Peki tüm bunlardan sonra ne yapacağız? Geçmişimizi değiştiremeyiz ama bugünümüzü ve geleceğimizi değiştirebiliriz. Bunun için bir düşünce geldiğinde öncelikle durun. Ona gerçekmiş gibi yaklaşmayın. Şöyle düşünün. Bu sadece bir düşünce. Gerçek değil. Yalnızca beynimin bir çıktısı. Bu basit ayrım
düşüncenin gücünü yarı yarıya azaltır. İkinci olarak bir duygusal reset butonu hayal edin. Negatif bir döngüye girdiğinizde aynı şeyleri düşünür durursunuz. Psikolojide bunun karşılığı ruminasyondur. Böyle durumlarda hayali olarak bir reset düğmesine basın. Fiziksel bir aktivite yapın, soğuk su için, nefes egzersizi yapın, müzik dinleyin. Beyin meşgul olunca eski kayıtlar duracaktır. Ve her gece yatmadan önce 3 şeyi yazın. Bugün iyi yaptığım bir şey, bugün şükrettiğim bir şey ve yarın denemek istediğim bir şey. Bu basit alışkanlık beynin o negatif yanlılığını dengeler. Bir adam her gece aynı kabusu görürmüş. Rüyasında bir canavar onu kovalarmış. Adam koşarmış ama canavar da hep adamın arkasından onu kovalarmış. Bir gece rüyasında adam durmuş ve canavarın yüzüne bakıp "Sen kimsin?" diye sormuş. Canavar, "Ben senin sormadığın ama cevabını aradığın, kaçtığın sorularım." demiş. İşte çocukluk travmalarımız da böyledir. Onlardan kaçtıkça onlar daha da güçlenir. Ama dönüp onlarla yüzleştiğimizde çoğu zaman gördüğümüz şey şudur: her biri de yalnızca birer korkudan ibaret. Sizin hayatınızın direksiyonunda kimse oturmamalı. Ne anneniz, ne babanız, ne geçmişiniz, ne de korkularınız. Sadece ve sadece siz olmalısınız. Geçmiş değişmez ama gelecek yazılır ve o kalemi tutan el de yalnızca sizin eliniz olmalı.